Deneyim, evrim, görev ortalama olan dünyada insan faktörü kullanmış olduğu biyokompütürle kendine özel olan hasletleri, değerleri ve keyfiyetleri sergileyebilmektedir. Bu keyfiyetleri sergilerken mutlaka Allah sisteminin 99 ra keyfiyetlerine uygun şekilde her bir frekansını ayrı ayrı yaşaması ve yaşatması esas olarak kabul edilir. Yine aynı şekilde Allah sistemini geçemeyen bir bilinç, uluhiyetin hakkını verememiş olarak kabul edilir. Doğal olarak da kendi tanrısal öz varlığına giden yolda kendini duraksatmış olarak kabul ediliyor. Çekirdek dünyada görev icadını sürdüren, deneyimini yapan, evrimini yapan bir insan, insani bilinç, mutlaka kullanmış olduğu biyokompütürü muayyen mahiyetteki zamanlama kodlarıyla kodlamaya tabi tutularak bunları yeri ve zamanı gelince açılıma uğratır. Bunun yapılmasındaki amaç, tabii ki kendi tanrısal özünün kendini kademeli olarak çekirdek dünyada önce olmasının hakkını verdikten sonra yaratımını devreye sokabilmek içindir. Ve bunu yaparken de yine bir tanrısal öz, kendine bağlı deneyim uydusunu kademeli olarak karartır. Ve sadece bir çekirdek uzay zaman döneminde o uzay zaman dönemiyle alakalı fonksiyonların vurgulanması için yine deneyim uydusunun önce kompütürünü, sonra bilincini, sonra biyokompütürünü farklı kodlama planlarıyla kodlamaya tabi tutmaktadır. Teknolojik kodlayıcı sistem aslında zamanlama kodlarının uygulanmasıyla alakalı bir fonksiyondur. Bunu devreye sokan kimlerdir? Biliyorsunuz ki çekirdek dünya öz yaratım aktiflik novası olarak biliniyor. Ve tanrısal özler çekirdek dünyayı varlıklaştırırken her bir tanrısal öz kendine ait doğasallığının genel karakterine sahip olarak özünden sahip olmuş olduğu haslet ve değer ve keyfiyetlerini sergileyebilecek şekilde çekirdek dünyayı donatmıştır. Ve çekirdek dünyayı donatırken de bir seyir programı ve bir yaratılış programı devreye almıştır. Ve bunun için sonsuz sayısı uzay bilinç koordinatlarındaki süper güç boyutlarında yer alan her bir koordinata bu amacı yönelik olarak fonksiyonları gösterebilecek kendisine bağlı makro kıymetteki bilinçleri de dağıtmıştır. Ve nihayetinde Samanyolu galaksisi, ki Samanyolu galaksisi çekirdek dünyayı bağrında bulunduran çekirdek karakterli bir galaksidir. Bu galaksiye komşu olan iki tane galaktik ortam var. Bunlardan bir tanesi Andromeda galaksisi, diğeri de SP3 galaksisi. Andromeda galaksisi ve SP3 galaksisi Samanyolu galaksisine en yakın iki galaktik ortam. Bir tanesi altın ateşi aktif karakterli boyutsallık keyfiyetine sahipken diğeri durgun ateşi aktif karakterli boyutsallık keyfiyetine sahip. Her ikisinde de ilahi tasarruf planlarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Hem de direkt tasarruf sistemlerini yine bu iki galaksi üzerinden çekirdek dünyada sürdürülüyor. Özellikle tanrısal özler kendi makro özlerini bu planda, yani baraj tasarruf planlarına ekerek çekirdek dünyanın geliş ve gidişlerini sağlamakta. Özellikle Andromeda Galaksi Yıldız Kutbu Komiteliğinde bulunan Teknolojik Üsler Birlik Komiteliği, ki biz bunlara Ulusal Örgütlerde Galaktik Konfederasyon diyorduk, yüzyıllardır çekirdek dünya insanlığı üzerinde teknolojik tasarrufları devreye sokmakta. Peki insan bu teknolojik tasarrufları nasıl kullanıyor, neye göre kullanıyor? Çekirdek dünyada bedenlenen bir bilincin kullanmış olduğu robotik kalıp muhakkak ki o zamanın boyutsallık keyfiyetiyle uyumunu sağlamak zorunda diyoruz. Sadece formun kendisi burada esas olan değildir. Formun içerisinde çok özel bir yapı var. Bu yapı bilincin tüm duyumlarını, duygularını, düşüncelerini, zevklerini, algılarını, her şeyini ama her şeyini yöneten, yönlendiren, fiziki ve metafiziği ile alakalı her şeyi barındıran bir yapı. Bu yapı neydi? Biyokompütür. Ve öz yaratım aktiflik novasında insani bilinç aslında sahip olmuş olduğu biyokompütürdeki duyarlılıkları açığa çıkartarak kendini olma halinden yaratı planına dahil edebiliyor. Peki biyokompütür an be an
muayyen mahiyetteki olgulara karşılık gelecek şekilde kutupsal duyargan robotik devre ünitelerinin açığa çıkmasını sağlayarak, oradaki programların açığa çıkmasını sağlayarak ne yapıyor? Kendi özüne ait olan öz bilgiyi ve öz enerjiyi işliyor. Ve bu şekilde kendi özünü çekirdek dünyaya intibak etmesi için gerekli olan konuşlanma enerjisini de devreye sokmuş oluyor diyoruz. Bunu yapabilmesinin koşulu ise aşama aşama, hepsini birden yapmıyor. Kademeli tarzlarda yapması esas alınıyor. Yani sadece bir uzay zaman döneminde, o uzay zaman döneminin boyutsallık keyfiyeti neyse, o boyutsallık keyfiyetinde uyumlu tarzda programları sokuyor insani bilinç. Kimler tarafından? Deneyim uyduları tarafından. Deneyim uyduları bu programları kimden alıyor? Deneyimci özlerden alıyor. Ve tabii ki kendi başlarına bırakılmıyor. Daha önceki derslerimizde de hatırlarsanız şöyle bir vurgulama yapmıştık. Çekirdek evren yıldız kutbu komiteliğindeki enerjilerle varlıklar evrensel enerjilerle destekleniyordu. Andromeda galaksi yıldız kutbu komiteliği ile evrimsel, çekirdek dünya Rabliği enerjisiyle de öğretim, gözetim, denetim fonksiyonlarına uygun enerjilerle destekleniyordu. Demek ki çekirdek dünyadaki her bir bilinç muayyen mahiyetteki enerjilerle muhatap olurken bu enerjilerin türlerine göre de kendilerinde bir açılım faktörü devreye sokuluyor. Bilincin karartılması, bilincin kodlama planlarına uygun şekilde kodlanması ile gerçekleşiyor. Teknolojik kodlayıcı sistemin icabları doğrultusunda gerçekleşiyor. Bir bilincin çekirdek dünyaya gelmeden önce kodlamasını, teknolojik kodlamasını kim yapıyor diye soracak olsak, neresi yapıyor diye soracak olursak, buna cevabımız ne olurdu? Andromeda galaksi yıldız kutbu komiteliği. Diğer bir ifadeyle teknolojik üsler birlik komiteliği bunu yapmakla sorumlu. Teknolojik uzmanlar birliği bilincin çekirdek dünyaya gelmeden önce kendisine yapacağı görevlerle alakalı tebligatları yapıyor. Onlara son bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki sen çekirdek dünyanın şu uzay zaman döneminden bu uzay zaman dönemine kadar uzay zaman bilinç reaksiyonlaşmayı gerçekleştirerek senden istenilen şu görevi devreye sokmak zorundasın. Senin mükellefin bu. Mükellefiyetin bu. Sen bu programı devreye sokmaya söz veriyor musun? Söz veriyorum diyor bilinç. Ama senin tabi olacağın sistem şu. Kendini burada hatırlamayacaksın. Çekirdek dünyadaki hatırlamayacaksın. Buradaki farkındalığına sahip olmayacaksın. Katılıyor musun? Katılıyor musun? Tamam, katılıyorum. Ve bilinç orada karartılıyor. Yani bilinç kodlamaya tabi tutuluyor. Bilincin kodlaması nerede gerçekleşiyor? Tabii ki bilincin kullanmış olduğu enerjitik kalıbın kompütüründe. Yani enerjitik kalıba ait bir kompütürden bahsetmiştik. O kompütüre ne diyorduk? OLEV. Bu enerjitik kompütür ne içeriyordu? O makro bilince ait tüm makro programları içeriyor. Bilincin karartılması yapılırken, yani bilince ait enerjitik kompütürün kodlama planına dahil edilen kodlama planı yapılırken ne yapılıyor? Bir zamana göre yapılıyor. Hangi zaman? Bilincin devreye sokulacağı zamana göre. Ki çekirdek dünyada devreye sokulacağı zaman kayda alınıyor. O zaman kayda alınarak deniliyor ki şu mahiyetlerde bilincin açıklık arz etmesi lazım. Bu mahiyetteki duyarlılıkları açığa çıkartalım. Açıkta kalsın. Geri kalan her şeyi kapatalım. Yani sis perdeleri örtülüyor. Ve bilinç kendine ait o yetenekleri bir süreliğine tadil etmiş oluyor. Hasletleri tadil etmiş oluyor. Keyfiyetleri tadil etmiş oluyor. Ne yapıyor? Sadece o uzay zaman döneminde devreye sokması gerekli olan ve kendisinden istenilen programlar dahilindeki hasletlerin, değerleri ve keyfiyetlerin açığa çıkması için bir kodlamaya tabi tutuluyor. Ve buna uygun olarak ne yapıyor bu sefer? Bilincin kullanacağı form. Hangi form? Maddi form. O maddi formda ne yer alıyor? Yine enerjik formdaki gibi bir kompütür yer alıyor. Biz ona ne diyorduk? Biyokompütür.
Bu sefer biyokompütürün şablonlarına bu mahiyette programlar veriliyor. Daha önce şunu söylemiştik hatırlarsanız, bir bilinç, daha doğrusu deneyim uydusu, bir yüksek benlik, çekirdek dünyada ilk enkarne olduğu zaman ona sadece bir tane kompütür veriliyor. Bu kompütür ona özel tasarlanmış. O beyin kıvrımlarından tutun da hücrelerin yerine kadar, hücrelerin konumu, genlerin dizilimi ve o genlerin genetik uzay zaman boyutsallığına ait keyfiyet, uzay boyutsal keyfiyet hepsi bilincin karakterine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Yani sadece bir defa çekirdek dünyaya geldiğinizde bir biyokompütür kullanmış oluyorsunuz. O biyokompütür sürekli kullanılabilir hale geliyorsun. Neden? Onun şablon aktif kayıtları var. Ve siz bu kayıtlara dayalı olarak aynı kompütürü kullanırken farklı mahiyette programlar verilerek o kompütürü %100 yoğunluklu kullanılabilir hale gelebilecek bir şekilde performans sergileyebilir hale geleceksiniz çekirdek dünyada. Amaç bu. Neden? Oluşturulan bu kompütürün oluşturulma amacı neydi? Bu bir iz düşüm. Neyin iz düşümü? Yüksek benliğin kullandığı kompütürün iz düşümü. Şimdi şöyle düşünün. Enerji kaynağı saflarında bulunan yüksek benliğin kullanmış olduğu enerjik form sürekli değişken midir? Değildir. Kompütür değişken midir? Değildir. Kendisine sadece bir tane enerjik kompütür veriliyor. O enerjik kompütürde o bilincin frekansına uygunluk arz eden bir enerjik kompütürdür. Ve sadece o makronun bütünsel olarak varlıklaşmasını sağlayacak, yaratılmasını sağlayacak programlarla yüklüdür bu kompütür. Ve aynı zamanda bu kompütür neyin iz düşümü? Kendi asil kaynağının, tanrısal benliğinin kendisine özel şablonunun iz düşümüdür. Sonuçta biliyorsunuz ki tanrısal özbenlikler birden fazla makrolarla iştigal edilmişlerdir. Program o makro bütünselliklerinden oluşmaktadır. Örnek de vermiştik. Karyantas iseniz 32 milyarda bir makro, Arya iseniz işte 64 milyarda bir makroyu temsil ediyorsunuz diye örnek vermiştik. İşte o yüksek benlik, yani Andromeda Galaksisi Yıldız Kutbu Komiteliği'nin başkanlığının yaptığı o baraj tasarruf planlarındaki o yüksek benlik kendi tanrısının 32 milyarda biri veya 64 milyarda biridir. Yani o kompütürün bir hücresi konumunda da diyebiliriz. Misal, benzetme olsun diye. Demek ki o da kendi tanrısal özbenliğin iz düşümü. Ona göre tasarlanmış bir kompütür kullanıyor. Şimdi kompütür birlenmesi bahsimizde demiştik ki size, enerjik kompütürle maddi kompütürün mündemiş konuma geçmesi lazım. Hatta mündemişlikten usarı birim, yani iç içe bir, hatta zibyala, birlemeye doğru gitmesi lazım. Değil mi? Birlik hadisesini yaşaması lazım. Bunu sürekli değişken bir kompütür yapısıyla yapamaz. Sadece o ilk çekirdek dünyaya geldiğinde kullanmış olduğu kompütürü ta ki anahsat dönemine kadar kullanması gerekiyor. Ve kompütür birlenmesini bu şekilde gerçekleştirebiliyor. Ve bunun için de o kompütürün farklı şekillerde, farklı uzay zaman dönemlerinde, farklı programlara tabi tutularak yaratılması söz konusu. Ve her bir kodlama planı muayyen mahiyetteki zamanlama kodlarına tabi tutularak şifreleniyor. Yani gelişi güzel değil. Ve onun için de deniliyor ki bir bilincin kodlanmasını ancak o bilincin kendisi deşifre edebilir. Bir başka bilinç kalkıp da diğer bilincin yerine beynindeki kodları açamaz veya onunla alakalı hasletleri, değerleri, keyfiyetleri, karşı gelecek olguları da yaşayamaz. O halde çekirdek dünyadaki bir bilinç, çekirdek dünyada kullanacağı kompütürün %100 kullanımını şu an gerçekleştirmesi mümkün değil. Sadece ve sadece kendisini el verilen ölçülerde o kompütür kullanıma geçebilir. Çok istisnai durumlarda, biz genel olarak %10 demiştik, %15 demiştik. Çok istisnai durumlarda %20'lik dilime kadar yükselebildiğini söylemiştik. O da zaten dünya insanı tarafından deha karakterine sahip bilinçler için geçerli.
Bunu gerçekleştirebilen bir bilinç, kendi haslet ve değer ve keyfiyetlerini kendi tanrısal özünün arzusuna uygun şekilde gerçekleştirirken aslında ne yapmış oluyor? Kendi kayıtlarına uygun şekilde hareket etmiş oluyor. Peki bunu denetleyen bir mekanizma var mı? Deminden beri Andromeda Galaksi Yıldız Kutbu Komiteliğinden bahsettik. Bu teknolojik tasarruflardan sorumlu. Çünkü varlığın evrimsel enerjilerle desteklenmesi aslında teknolojik tasarruflarla alakalıdır. Peki bir de bunun kayıtlara uygun hareket edip etmediğini denetleyen bir kuruluş daha var. Neresi bu? Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği. Bu komitelikten bahsederken ne diyorduk? Mutlak plan hükümlerinin kayıtlarının kontrolizasyonunu yapan boyuttur veya komiteliktir diyorduk. İnsani biyokompütür için ne dedik biz? Levh-i mahfuzun yani mutlak planın bir kopyasıdır. Ve varlık kendi biyokompütüründeki kayıtları doğru şekilde açarsa, tanrısal özünün arzu ettiği şekilde açarsa, mutlak planın kayıtlarında uygun şekilde hareket etmiş olur. Neden? Zira mutlak plan hükümlerindeki o kayıtsal bütünselliği oluşturan kimlerdir? Yine tanrısal öz benliklerdir. Evet, deşifrelenmesi gereken kodlar var, şifrelenmiş kodlar var. Şifrelenmiş ve deşifrelenmeyi bekleyen bu kodların uygulanma sahası çekirdek dünya.